Bilim ve epistemolojinin en önemli problemi evren ve insanı izah ederken hangi postülatın temel alınacağını tespit etmektir. İdealist filozoflara göre zihin mantıksal olarak öncelik taşımaktadır. Materyalist filozoflara göre ise maddenin doğal özellikleri dikkate alınmaktadır. Onlara göre yaşamın ve bilincin varlıkların ortaya çıkması için maddenin bu özellikleri gerekli ve yeterlidir. Dolayısıyla zihnin varlığı felsefi sistemlerin en temel postülatıdır. Öte yandan fizikçiler doğadaki fenomenleri açıklayan teorileri içerisine zihni dikkate alan herhangi bir unsuru katmayı pek de arzu etmezler. Kuantum mekaniğinde gözlemci faktörü oldukça önemli bir yer tutsa da bu faktörü dışlayacak izahları geliştirmeyi kendilerine sahip edinmişlerdir. Ancak geleneksel fizik ekollerinden bağımsız olarak kozmologlar arasında antropik kozmolojik prensip olarak bilinen insan zihnini ve gözlemciyi direkt olarak fiziksel bilimlerin ihtiva ettiği proseslerin anlaşılması için referans alan düşünceler geliştirilmiştir. İnsanın evrende çok özel ve ayrıcalıklı bir konuda bulunduğu ve evrenin insan için tasarlandığı görüşünün Kopernik prensibiyle çürütüldüğü iddia edilmiştir. Oysa ki dünyanın evrenin merkezi olmaması demek, evrenin insan için tasarlanmadığı anlamına gelmemektedir. Bir ve veya birçok yönden ayrıcalıklı ve özel olmamak, her yönden ayrıcalıklı ve özel olamayacağı anlamına gelmez. Dünyanın konumu insan varlığı için önemli değildir. Uzayın herhangi bir yerinde olması insan zihni ve onun gerekliliklerinden ve insanın varoluş amacından bağımsızdır. Ve ayrıca dünya evrenin merkezinde olsaydı bile bu demek değildir ki evren insan için tasarlanmıştır. Her iki yönden de bu parametre insan varoluşu ve zihnine etki açısından duyarsızdır. Evrenin temel özellikleri şekli, boyutu, yaşı, değişen yasalarının gözlemcilerin evrimine izin verecek şekilde olması akıllı varlıklar içeren bir evrende şarttır. Eğer bir evrende akıllı yaşam evrimleşmemiş olsaydı doğal olarak kimse evrenin gözlemlenen şeklini, yaşını ve diğer özelliklerin sebebini soramazdı. Evrenin başlangıç koşulları itibariyle fizik kanunları ve temel parametreler açısından üzerinde canlıların var olmasına ve bilinçli varlıkların evrimleşmesine uyumlu olması gerekmektedir. Evrenimizi tanımlayan birçok kozmolojik ve fiziksel niceliğin değeri, biyokimyanın ve yaşam destekleyici çevrenin gelişimi için gerekli biyolojik ve astrofiziksel zaman skalasına uzanan kozmik dönemdeki biyolojik evrime uyumluluk şartı tarafından sınırlandırılmıştır. Birçok filozof galaksiler arası uzaklık ve uzayın devasa büyüklüğü ile kıyas edildiğinde evrende yaşamın bu kadar dar bir bölgeyle sınırlı olduğu fikrine karşı tartışmışlardır. Ancak büyük patlama kozmolojik senaryosu göstermektedir ki bu yargı oldukça basittir. Hubble teleskopu ile yapılan gözlemler neticesinde evrenin dinamik bir genişleme durumunda olduğu tespit edilmiştir. Bu da evrenin boyutlarının kaçınılmaz bir şekilde evrenin yaşı ile sınırlı olduğunu göstermektedir. Gözlemlenebilir evren yaklaşık olarak 15 milyon ışık yılı boyutundadır. Çünkü evrenin yaşı yaklaşık olarak 15 milyon ışık yılıdır. Bununla birlikte evren bir yıldan daha az bir süre içinde genişliyor olsaydı, evren Güneş'in 100 milyon katından daha fazla yıldız oluşturacak madde ihtiva eden tek bir galaksi büyüklüğünde olacaktı. Yaşamın hidrojen ve helyum gazlarından daha kompleks olan kimyasal elementlerden kaynaklandığını biliyoruz. Birçok biyokimyacı organik kimyanın üzerinde temellendiği karbon elementinin spontane bir yaşamı oluşturacak tek olasılık olduğunu düşünmektedir. Yaşamın tuğlalarını oluşturan karbon, nitrojen, oksijen ve fosforun büyük patlamadan sonraki ilk aşamalarda oluşan hidrojen ve helyuma bağlı olarak sentezlenmesi için evrenin uygun sıcaklıkta olması gerekir. Bunun için de erken evren aşamasından daha uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Nükleosentez için uygun sıcaklık şartları yıldızların merkezinde oluşmaktadır. Hidrojen ve helyum daha ağır yaşam destekleyici elementlere egzotermik nükleer reaksiyonlar sayesinde dönüşmektedir. Bir yıldız öldüğünde bu süpernova patlamasıyla sonuçlanır ve bu elementler uzayda dağılırlar. Daha sonra bir araya gelerek gezegenleri oluştururlar. Bu süreçlere bağlı olarak canlılığın oluşması için yeterli zaman en azından 10 milyon yıl kadardır ve bu süreçte evren 10 milyon ışık yılı kadar genişlemek zorundadır. Dolayısıyla evrenin bu kadar geniş olmasına şaşırmamak gereklidir. Yani bu durum bazı filozofların evrenin genişliğine bağlı olarak yaşamın başka yerlerde de olması gerektiğine dair argümanlarını etkisiz kılmaktadır. Evren karbon temelli yaşam formunun evrimleşmesine yetecek süre kadar büyük olmalıdır. Karbon tabanlı yaşam formları evrenin minimum büyüklüğünü sınırlandırmaktadır.
Bu aşamada antropik ilkenin organik ve inorganik dünya arasındaki bağlantısını ve bu bağlantının evrenin büyük ve küçük boyutlu yapısı ile karşılıklı ilişki içinde bulunduğunu keşfettik. Bu gerçek, yaşama izin veren evrensel özelliklerin zincirine yeni bir bakış açısı kazandıracak, doğa yasaları ve yapıları ile karşılıklı ilişkileri tetkik etmemizi sağlayacaktır. Biyolojik evrimin gerçekleşme olasılığı, evrenin global yapısına güçlü bir şekilde bağlıdır. Yaşamın varlığı, evrenin kendi varlığından bağımsız değildir. Antropik ilke kendisini öz referans argümanları olan matematik ve bilgisayar bilimlerinde de göstermektedir. Bu öz referans argümanı bize mantıksal bilginin sınırlarını anlamada yardımcı olmaktadır. Gödel eksiklik teoremine göre aritmetik içeren yeterli derecede karmaşık herhangi bir matematiksel sistemin doğru önermeler içerdiği asla ispatlanamaz. Turing'in durma teoremi bir bilgisayarın kendisini tam, eksiksiz bir şekilde anlayamayacağını göstermiştir. Benzer olarak antropik ilke evrenin gözlemlenen yapısının gözlemcilerle sınırlı olduğunu ve bunun da evrenin kendi kendisini gözlemlemesi anlamına geldiğini söylemektedir. Gözlemlenebilir evrenin boyutları zamana bağlı değişmektedir ve bu değişim galaksi ve gök adalarının toplam genişlemesinden kaynaklanır. Burada bir seçilim devreye girer. Çünkü insan biyolojik evrimin zaman skalası tarafından sınırlandırılmıştır. Yani bu aşamaya gelmek için milyonlarca yıllık bir genişleme gerçekleşmiştir. Doğanın değişmez özellikleri ve temel bileşenlerinin nicelik, nitelik ve yapısı olarak yerli yerinde bulunması şarttır. Bunlar ne rastlantısaldır ne de Darwin'in ileri sürdüğü doğal seleksiyon mekanizması ile ilişkisi vardır. Bu oluşumların kaynağı evrenin yaşam için gerekli sonuçları üretecek toplu özelliklere sahip olması, çekici ve itici kuvvetler arasındaki tüm olası denge durumlarının sağlanmış olmasıdır. Esasen doğaya içrek kontrol edici kuvvetler son derece hassas bir şekilde var olan doğa sabitlerinin niceliklerine bağlıdır. Doğanın fiziksel denge durumlarının özellikleri doğadaki boyutsuz sabitlerin değerlerine bağlıdır. Bu sabitler aynı zamanda doğanın biyolojik yapısını mümkün kılar. Böylece bilinçli gözlemcileriyle gözlemlenen doğanın çeşitli fenomenleri arasında sarsılmaz bir bağ kurulmuş olur. Atom çekirdeğinden galaksilere kadar evrenimiz bu temel sabitlerin değerleri tarafından şartlandırılmıştır. Bu nümerik değerler örneğin protonun ve elektronun kütlelerinin birbirlerine oranı gibi neden yaşam için olması gereken özel değerlerindedir. Gözlemcilerin evrimleşmesinde gerek ve yeter şartların sağlanması için doğa sabitleri serilerinin birbirlerine göre ayarlanmış olması lazımdır. Örneğin eğer nükleer ve elektromanyetik kuvvetlerin göreli oranının çok az farklı olsaydı doğada karbon atomlarının bulunması imkansız hale gelirdi ve insan olmazdı. Global özelliklere örnek olarak fotonların protonlara oranı çok dar bir aralıkta olması gereklidir. Karbon tabanlı yaşamın ortaya çıkması için gerekli kozmik şartlar sağlansın. Bunun gibi sayısız derecede birbirinden tamamen bağımsız tesadüfün bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu da antropik ilkenin güçlü argümanını oluşturur.